8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Çağlar Helvacıoğlu. Çağlar hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Hocam bugün kadınların çok önemli bir konusundan bahsedeceğiz. Belki söylenebilir, belki söylenmez. Ama sizler artık bunun tamamıyla teknolojisine uymuş olarak genital estetik nedir? Biraz bize bahseder misiniz? Memnuniyetle. Genital estetik günümüzde popüler hale geldi. Artık kadınlar genital bölgelerinde daha güzel görünür hale gelmesini istiyorlar. Bu hem kadının kendi özgüvenini de arttıran bir uygulama hem de cinsel açıdan uygulandığı zaman daha yüksek beklentilere, daha yüksek olgunluğa ulaşması için kadının etkili bir uygulamalar. Biz genital estetiği sadece kozmetik amaçlı değil, aynı zamanda fonksiyonel amaçlı da yapıyoruz. Hani adı estetik, genital estetik ama bazen de fonksiyonel olarak yapılması gerekiyor. O şu demek, İç dudaklar bazen çok büyük olabiliyor. Kadını spor yaparken, bisiklet sürerken ağrı yapabiliyor kadınlarda. Bu durumda estetik operasyonları yapabiliyoruz. Bunlar artık söz konusu hale geliyor. Bir de asıl bizim böyle günümüzde daha çok istenen, daha çok talep edilen doğumlara bağlı, yaşla beraber ya da bazen menopozla beraber vajinal genişleme hissi oluyor. Özellikle partnerler bu konudan yakınıyorlar. İşte partnerim vajinanın geniş olduğundan yakınıyor, ne yapabiliriz diye bize kadınlar başvuruyor. Burada da vajinal daraltma çok sık yapıyoruz. Biz kadın doğumcuyuz, yani vajinal daraltma bizim bölgemiz. Vajinal daraltmada sonuçlarımız iyi. Burada da hemen şöyle bir soru geliyor. Acaba daraltmayı lazerle mi yapalım yoksa ameliyatla mı yapalım? Evet, iki sistemi var çünkü hocam. Bununla da ilgili biraz seyircilerimize bilgi verirseniz. Tabii, memnuniyetle. Açıkçası burada hastanın beklentisi ve genişliğin ne kadar olduğu önemli oluyor. Eğer vajinal genişlik bizim ileri evre dediğimiz genişlikse lazer çok faydalı olmuyor. Ama daha başlangıç genişlik evresinde veyahut da hani böyle çok aşırı bir daraltma beklentisi olmayan hastalara lazer yapabiliyoruz. Lazerin de sonuçları oldukça yüz güldürücü. Ama daha böyle ileri evrelerde daha fazla artık doğuma bağlı, iyice genişlikten yakınan kadınlarda da ameliyat seçenekleri gündeme alınıyor. Vajinal daraltma ameliyatları bizim için böyle günübirlik ameliyatlar dediğimiz ameliyatlardan. Hastalar en fazla bir gün hastanede yatıyor. Ameliyat sonrası önemli olan bazı hususlar var. İşte ameliyat olacaksa ameliyattan sonra dikkat etmesi gereken şeyler oluyor. Onlara da uyarsa oldukça memnun kalır hastalarımız. Oldukça memnun kalıyor kadınlar. Bir de hocam laparoskopik cerrahi işlemleri özellikle jinekolojide çok fazla artık uygulanır hale geldi. Çünkü mesela sezaryen izini bile iz olarak kabul eden bir grupla karşı karşıyayız ki mecburiyetten yapılıyor. Fakat bunun dışında diyelim ki hastalarınızda jinekolojik bir problem varsa bunlar az iz kalsın diyerek ya da teknik olarak da belki sizin için çok daha avantajlı olabiliyor. Bu laparoskopik işlemlerden biraz bahseder misiniz? Bunların hangi avantajları var? Nerede kullanıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Tabii, memnuniyetle. Sezaryen'den girmişken bunu söyleyeyim. Ben laparoskopiyi çok seviyorum. Bana kalsa tüm ameliyatları laparoskopiyle yaparım. Bunu biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Laparoskopiyle yapamayacağımız tek ameliyatımız şu anda sezaryen. Onun laparoskopisi yok. Şimdi biraz bahsedeyim laparoskopiden. Aslında bu halk arasında kapalı ameliyat diye bilinen, bizim deliklerden yaptığımız bir ameliyattır. Normalde klasik kesiler işte ya vertikal ya da dikey kesiler olabiliyor. Ama laparoskopide biz karın içerisinde çok küçük kesilerle girip içeriği bir gazla şişirip, genelde böyle oluyor. Gazla şişirip içerideki görüntüyü iyice görünür hale getirdikten sonra aletleri var, özel aletler var. Aletlerle ameliyata devam ediyoruz. Burada kadının en büyük avantajı büyük kesi olmuyor. Ameliyat sonrası kesi, skar izi sıkıntısı olmuyor. Bir de asıl hani tamam bu kozmetik önemli olan kısım, tamam çok önemli ama asıl bizim hekimlik adına önemli olan kısmı da şu: ağrı daha az oluyor. Hastanede yatış daha az oluyor. Kesi çok büyük olmadığı için enfeksiyon olma ihtimali çok daha az oluyor. Bir de bizim açımızdan avantajı, laparoskopide biz büyük görüyoruz. Yani zoom yapmış gibi görüyoruz. Zoom yapmış gibi gördüğümüz için daha az kanama, sinirleri daha iyi koruma ve organlara daha saygılı, daha kibarca davranabilme imkanımız oluyor. Fakat zorluğu da şu: learning curve'ü uzun. Yani laparoskopide deneyim kazanmak açık cerrahi gibi değil. O da belli bir tecrübe gerektiriyor. Şimdi artık günümüzde sezaryen sayıları da arttı. Özellikle laparoskopik rahim alma ameliyatlarında önceden biz de öğrenmeye başladığımız daha çok sezaryen olanlara laparoskopik denemeyelim mi diye bir düşünüyorduk. Ama şimdi öyle değil. Artık
Biz her rahmi istediği kadar büyük olsun, kaç sezaryen geçirmiş olursa olsun, daha önce ameliyatları olmuş olursa olsun, bunlardan bağımsız kapalı bir şekilde rahimi çıkarabiliyoruz. Hastalarımızın bize en çok sorduğu, ya hocam bak hiç iz yok, sen gerçekten bu rahmi çıkardın mı? Ya da nasıl çıkardınız, ne yaptınız? Bir şey ya hocam. Evet, biz rahmi önce serbestleştiriyoruz olduğu yerden, batının içerisine ve sonra genelde vajinadan çıkarıyoruz. Eğer rahim çok büyükse, bazen miyomlardan dolayı rahim oldukça büyük olur ya da başka kitleler vardır. Vajinadan çıkaramazsak da özel aletlerimiz var. Ya mekanik olarak onu kesip parçalayıp çıkarıyoruz veyahut da özel morselatör dediğimiz aletler var. Onlarla böyle küçük parçalar haline getirip vajinadan çıkacak boyutlara getirip oradan çıkarıyoruz. Hocam peki vajinal histerektomi zaten hani laparoskopi olmadan da yapılıyordu önceden. Laparoskopi buna ne kattı? Şunu kattı, çok güzel bir soru. Aslında vajinal histerektomi hala da öyle. Günümüzde vajinal histerektomi best'tir. Hem komplikasyon hem de hasta için daha az komplikasyon, hasta için daha konforlu. Bu arada özür dilerim, vajinal histerektomi vajenden miyom yani rahim almanın rahimin vajinadan almanın yapılması. ismi. Evet, bunu da İç batından değil de vajinadan rahmi çıkardığımız, tamamen ameliyatı vajinal yoldan yaptığımız bir ameliyat. Vajinal yoldan rahim alma ameliyatı. Evet. Fakat onda zorluk şu, bazen rahim çok büyük olur ya da işte vajinal histerektomiye uygun olmaz. İçeride büyük rahim varsa biz bunlara laparoskopik yaklaşıyoruz. Ama yine de vajinal histerektomi için uygun olan hastalarda vajinal histerektomi yapıyoruz. Bir de hazır konuya girmişken günümüzde şimdi V-not diye bir şey var. V-not vajinadan, biz kadın doğumcu olduğumuz için vajinayı kullanıyoruz. Vajinadan doğal deliklerden, hiç batına da girmeden doğal deliklerden laparoskopi yapıp tamamen izsiz bir şekilde ameliyatı tamamlayabiliyoruz. Full laparoskopik sistem, full setup vajinadan kullanarak o tarz ameliyatlarla ameliyatı bitirebiliyoruz. Karnın üst kısmından da bir kesi yapmadan. Hiç kesi her yok, şey o kesi. vajinanın içerisinde. Evet. Tamamen doğal orifis cerrahisi deniliyor buna. Evet. Hiç iz kalmadan, işte biz kadın doğumda vajinadan, genel cerrahlar ağızdan ya da işte vücutta başka giriş yolları var ama bizim için vajina best yol. Oradan tamamen ameliyatı devam edebiliyoruz. Bunda sırf rahim alma değil, kist, yumurtalık ameliyatları, dış gebelik ameliyatları hepsini artık günümüzde V-Nots'la yapabiliyoruz. Tüp bağlama bile yapabiliyorsunuz. Tabii ki de. Hocam şimdi şöyle, bizim mesela modern rinoplastikte mesela koruyucu, preservation rinoplasti diyoruz biz mesela. Bu aslında koruyucu bir teknik değil mi? Tabii ki. Yani dokuları koruyorsunuz, kanatma yapmıyorsunuz, kanamıyor çünkü. Büyük bir kesi olmuyor, enfeksiyon problemi yok. Her şey çok doğal ve Hasta için best seçenek, en iyi seçenek. Evet. yani sabah yapıp akşam gönderebileceğiniz hastanede bile kalmıyor. Ama doğru hekim yine burada çok önemli Fatih Hocam. Ama teknik yani beceri... Burada açıkçası önemli olan hekimin tecrübesi. Evet, bakın. Hekimin tecrübesi, hastanın o ameliyat seçeneğine uygun olması. Şimdi her ameliyat her hasta, siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Her ameliyat her hastaya olmaz. Her ameliyat her hastanede olmaz. O hastanedeki setup, alet, edevat, ekipman ve hekimin tecrübesi burada çok önemli oluyor. Kesinlikle hocam. Peki gençliklerde bile olan, hani yaş sınırı olmayan miyomlar en çok büyük konu aslında bu. Miyomlar nedir hocam? Bu zamana kadar niye biz 18'de de görebiliyoruz, 16'da da görebiliyoruz, yetmiyor 40-45'lerde de görebiliyoruz bunu? Çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Miyomlar haklısınız, kadınların canını çok sıkıyor Evet. ve görülme sıklığı da çok fazla. Neredeyse 10 kadının 8'inde miyom var. Kesinlikle. Bizim miyom dediğimiz şey halk arasında işte tümör, kitle, diye bilinen, hatta minyon derler, bilinen kitlelerdir. Genelde iyi huyludurlar. Fakat can sıkıcı olurlar. Can sıkıcı olmasının sebebi şu: ağrı yapabilir, kanama yapabilir, çocuk istiyorsa çocuk sahibi olmasına engel Durdurabiliyor, olabilir. değil mi? Her miyom bunları yapmaz. Bir de bizim asemptomatik miyom dediğimiz şikayet yaratmayan miyomlar da olabilir. Yani kadının miyomu var ama bir sıkıntısı yok. Sanırım sadece yumurtlama döneminde çıkıyor dedikleriniz. Yok, miyom yumurtlama döneminden bağımsız, rahimin içerisinde olan bir kitledir ve aslında östrojene bağlı olarak büyürler. Biz genelde miyomları menopozdan önceki çağda görürüz. Menopozdan sonra görüyorsak o zaman bizim leomiyosarkom dediğimiz kanser ihtimalinin daha fazla olduğu cins olabilir. Ama bizim konuştuğumuz bu işte daha fertil çağda olan iyi huylu kitleler. Peki hocam miyomlardan kurtulma yöntemi var mı? Aslında kurtulma yöntemi şöyle, maalesef şimdi bunun bir tedavisi var ama ameliyat. Günümüzde ilaç tedavileri var ama ilaçlar böyle hemen miyomu geçirecek cinsten ilaçlar değil. Miyoma giden damarları tıkayan yöntemler var. Biz buna işte embolizasyon diyoruz. Girişimsel radyoloji oraya damara gidip tıkıyor. Fakat onlar da her hastada uygun olmuyor. Ama tek başına nasıl kurtulun derseniz ameliyat. Ameliyat olunca da aslında tam kurtulmuş olmuyorsunuz.
yine tekrar çıkabiliyor. Kendi Peki sonuçları şunu için. soracağım hocam son soru olarak. Miyomu olan genç daha doğum yapmamış insanlar Evet, var. hı hı. Bu kişi için ileride hani rahmin bütünlüğünü bozuyor. Sonuçta ileride gebe kalma ihtimalini hani Düşürebiliyor düşürebilir mi? Şöyle çok güzel bir yere değindiniz. Bunu bizim hastalarımız da çok sık sorar. Şimdi her miyom gebeliğe engeldir diye değil. Miyom özellikle eğer bebeğin tutunacağı yerdeyse bizim submüköz miyom dediğimiz bebeğin gebeliğin rahmin içerisine tutunacağı yeri etkiliyorsa bu miyom gebeliği engeller. Ama rahmin dışarısında bebeğin oluşacağı yeri etkilemeyecek bir boyut yerdeyse gebelik oluşmasını etkilemez. Ama eğer çift çocuk sahibi olmak istiyor, çocuk olamıyor, gebe kalamıyor ve de miyomu varsa o zaman biz miyomu almayı öneriyoruz. Fakat miyomu var, hiçbir şikayeti yok. O zaman biz bu miyomları takip edebiliyoruz. Takip yeterli. Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler hocam. Çok teşekkürler. Çok Ben güzel teşekkür geçti. ederim. Sağ olun. Keyifliydi benim için de. Teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugünkü konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Çağlar Helvacıoğlu bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.